Elini öpmek bahanesiyle sultana yaklaşan Yusuf Harizmi, çizmesinde sakladığı hançer ile Sultan Alparslan'ı ağır biçimde yaraladı. Ve hemen o anda sultanın yanında bulunanlar tarafından öldürüldü. Sultan Alparslan aldığı bu yara ile ancak 4 gün yaşayabilmişti. Vefat etmeden evvel ordu erkanına vasiyetini yaptıktan sonra şu sözleri söyledi. Bir tepe üzerine geldiğimiz zaman ordunun azametinden ve askerin çokluğundan altımda yerin titrediğini hissediyor ve kendi kendime ben dünyanın sultanıyım. Bana kimsenin kudreti yetmez. Bu ordu ile Çin'i dahi fethederim dedim. İşte bu gurur yüzünden şimdi bu aciz duruma düştüm. Halbuki herhangi bir sefere girişirken daima Allah'tan yardım dilerdim demiş ve Allah'tan af dilemişti. Onun bu sözleri imanını ve cihangirlik davasını belirtiyordu. Selçuklu hükümdarları arasında onun kadar dine ve cihada bağlı olanı yoktu. Çok merhametli ve şefkatliydi. Sarayında fakirlere dağıtılmak üzere her gün 50 koyun kesilirdi. Hakimiyet ve saltanatlarının İslamiyet'in ve ehli sünnetin zaferine bağlı olduğuna inanıyor, bu dini ve milli vazifeyi haleflerine ve Osmanlı sultanlarına miras bırakıyordu. Onun vefat haberi yayılınca bütün İslam dünyası yasa girmiş, halife Kaim bi Emrillah bir haftalık yas ilan etmişti. Sultan Muhammed Alparslan, babası Çağrı Bey'in askeri yetenekleri ve amcası Tuğrul Bey'in siyasi dehasını bünyesinde birleştirmiş, büyük bir insan olarak tarihe mal olmuştu. Allah kendisine rahmet etsin. Yiğitlerim, bahadırlarım, sizin gibi kahramanların hükümdarı bulunduğum için övünür ve Allah Teala'ya hamd ederim. Tahta ilk çıktığımda memleketin ufuklarını kaplayan ihtilal bulutlarını kılıçlarınızın parlak şimşekleriyle defedip vatanın birliğini sağladınız. Bugün de İslam alemi karşımızdaki düşmana Allahu Teala'nın dinini tebliğ etmemizi ve bu uğurda cihad-ı fi sebilillah için çarpışmamızı bekliyor. O halde bir hakkın vatanı muhafaza ve hem de ilahi kelimetullahı yaymak gibi iki mukaddes hizmeti yapmak şerefi bize düşmektedir. Düşmanımız kalabalık, kaleleri müstahkem ise de sizin gibi gaza meydanlarında pişmiş, şehit olmak aşkıyla yanan mücahitlerin ilk hücumuna dayanamayacağını bilirim. Zira onlar vatanlarını değil hayatlarını kurtarmaktan başka şey düşünmeyen bir takım korkaklardır. Sizler ise hayatın bir gölge gibi gelip geçiciliğini, asıl şerefin Allahu Teala'nın yanında cihad ederek can vermek olduğunu bilen yiğitlersiniz. İşte sultanınız Allahu Teala'nın ismiyle adımını gaza meydanına atıyor. Şu kılıcı tutmakta olan elimde kuvvet kalmayıncaya kadar çarpışacağım. Dinini, vatanını, sultanını seven arkamdan gelsin.